Merhaba arkadaşlar, Merhabalar. kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Dubai'ye turist olarak gelmek isterseniz nasıl gelebilirsiniz? Masraflarınız ne olur? Ne tür aktiviteler yapabilirsiniz? Burada turizmci bir insan olarak Serhat'tan bu konuda büyük yardım alacağım. Evet, başlayabiliriz sanırım. Serhat bugün tabii birazcık hastalığı hala geçmedi ama yine de benimle videoyu çekmeyi kabul etti. 3 haftadır falan hastayım. Evet, Farklı iki hastalık geçirdik. evet. 91 kiloya falan ulaşmıştım. 83'e kadar düştüm. Şimdi 84,5-85 falanım. Bayağı kilo verdi bu Bayağı arada. kilo verdirdi hastalıklar. İnşallah atlatacağız tamamen. Evet. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Dubai'ye gelmek için en iyi zaman ne? Şimdi Dubai'ye gelmek için en iyi zaman ne? Tamamen sizin tercihlerinizle göre şekillenecek bir soru. Çok param var, ben Dubai'ye her an gidebilirim derseniz, Dubai'ye gelmek için en iyi zaman tabii ki yılbaşı olur. Evet. Yılbaşında Dubai çok farklı. Yılbaşında Burj Khalifa'daki olsun, Burj Al Arab'da olsun, Palm'deki havai fişek gösteriyorlar olsun, ekstradan şovlar olsun. Atlantis Palm'de mesela Sting çıkacak. Böyle konserler olsun. Dubai'nin en görkemli, en cafcaflı dönemi tabii ki yılbaşı. Yani arkadaşlar Dubai'de yapabileceklerinizin sınırı yok. Özellikle de yılbaşı dönemi ise çok fazla aktivite oluyor. Havanın da güzelleşmesinden dolayı da tabii ki bu ekstra olanaklar sağlıyor. Tabii şimdi yılbaşı dönemi herkesin bütçesine uygun bir dönem olmayacaktır. Oteller özellikle normal dönemin 1,5-2 katına kadar çıkan, bazı oteller 3 katına kadar çıkan ücretler yansıttıkları için yılbaşı dönemi herkes için uygun bir dönem olmayacaktır. Dolulukta da galiba sıkıntılar oluyor değil mi? Dolulukta da çok yüksek doluluk oluyor tabii ki yılbaşı dönemi. Özellikle 25 Aralık gibi Christmas'la birlikte başlıyor dolulukların yükselmesi. 25 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar gerçekten çok yoğun bir dönem oluyor. Bir de şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Mesela normalde işte bu Christmas marketler Avrupa'da çok meşhurdur. Herkes bu dönemde Christmas marketler için Avrupa'ya gider. Ama bu sene Dubai'de her yerde Christmas market var arkadaşlar. Şimdi tabii yılbaşında gelemem, öyle bir bütçem yok diyen arkadaşlar için de daha böyle yılbaşı tatilcilerinin bittiği, işte 10 Ocak, 15 Ocak'tan Şubat sonuna kadar daha böyle düşük sezon bir dönem, otellerin daha uygun olduğu bir dönem tabii ki tercih edilebilir. Yalnız 23-27 Şubat'ı bu konunun dışında tutuyoruz. Çünkü 23-27 Şubat'ta burada çok ünlü bir Gulf Food Fuarı var. Gulf Food Fuarı'nın dolayı otel fiyatları yeniden yükseliyor. 23-27 Şubat aralığını es geçerek Ocak 10'dan Şubat sonuna kadar gelebileceğiniz, en uygun fiyatları bulabileceğiniz, havanın güzel olabileceği en güzel bir dönemi bulabilirsiniz. Tabii Mart'ta Nisan'ın sonuna kadar da çok güzel havalar. Hatta Nisan sonu böyle inanılmaz güzel oluyor. Tam bahar havası falan ama tabii o dönemde de işte Easter'dır bilmem nedir. İnanılmaz yine yoğunluk olduğu için otel fiyatları yine tavan yapıyor. Ekim-Kasım dönemi Ekim-Kasım dönemi yine güzel tabii dönem oluyor. tabii ki yine güzel dönem ama işte 15 Ekim'e kadar 20 Ekim'e kadar havalar anca düzeldiği için 15-20 Ekim'den sonrası ama bu sefer de okul tatilleri başladığı için yine oteller yüksek seviyede dolu. İşte Rusların, İngilizlerin okul tatilleri 24 Ekim itibariyle başladığı için işte 20-24 arası. Ekim'in son haftası, Kasım'ın ilk haftası inanılmaz yoğun, inanılmaz pahalı, inanılmaz kalabalık. Orayı tavsiye etmiyorum. Kasım'ın ikinci haftasından, ya şimdi artık bu sene için geçti, önümüzdeki sene için. Kasım'ın ikinci haftasından Aralık'ın ikinci haftasına kadar da yine böyle ne çok dolu ne çok boş, güzel otel fiyatları bulunabilecek bir dönem. O dönemde çok güzel tercih edebilirsiniz. Yani her yerde hava buz gibiyken İstanbul'da, Türkiye'de, Antalya'da her neredeyseniz Dubai'de havalar Evet, bahar buraya havası. gelip denize girebilirsiniz o havalarda. Bizim Aynen tercih öyle. ettiğimiz dönemde o dönem oluyor zaten denize girmek için. Aynen öyle. Evet. Peki yazın? Yazın, evet yine yazın da doluluklar yüksek. Ama tabii otel fiyatları o kadar da düşük. Ne kadar doluluk yüksek olsa da otel fiyatları çok düşük. Neden? Çünkü yazın burası çok sıcak. Evet, çok sıcak. Yani ben
otelimin havuzunda takılırım. Böyle ultra all inclusive konseptli bir yerde takılırım. Daha uyguna getiririm. Ki Kazaklar bunu çok yapıyor mesela. Kazaklar özellikle Rixos otellerini çok tercih ediyorlar yaz aylarında. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta. Neden? Otel fiyatları çok düşük. Oteldeler, havuzdalar. Zaten Rixos kalitesi, ultra all inclusive. Buradan da ücretsiz reklamımızı da yaptık Rixos otelleri için. Hepsine de selam olsun. Çok yakın çalışıyoruz hepsiyle. O yüzden dolayı Kazaklar akın akın geliyor. Neden biz yapamayalım? Yapalım. Yaparız yani. Türkler de o dönemde Türkiye'deki, Antalya'daki, Bodrum'daki yani uçuk otel fiyatlarının yanında kesinlikle işte Dubai olsun, Ras Al Khaimah olsun, Fujairah olsun değerlendirilebilir. Yaklaşıyor değil mi? Türkiye'deki o dönemdeki otel fiyatlarına Dubai'deki bir tatil neredeyse aynı şeye gelebiliyor. Hayır, Türkiye çok çok daha pahalı Çok oluyor. daha pahalı. Tabii ki çok çok daha pahalı oluyor. Evet, artık fiyatların artmasıyla. Hatta artık yani Türkiye bir turizm cenneti olduğu için erken rezervasyon yapmazsanız Türkiye'de, Antalya'da, Bodrum'da bir otele bir önceki yıldan artık neredeyse Kasım'dan başlatıldı bu sene. Tursap Kasım'dan açıkladı bunu. Erken rezervasyon yapmazsanız zaten yazın için bir otel müsaitliği bulma şansınız yok. Bulsanız bile inanın bana Dubai'de yarı yarıya konaklayabilirsiniz. Yani Hadi. Türkiye'de kendi ülkenizde Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapacağınız tatili %50'sine vizenize, uçağınıza bilmem ne Dubai'de yapabilirsiniz. Çok açık açık söylüyorum. Denemesi bedava. Ben kefilim turizmci olarak. Zaten genel olarak fiyatları da burada bir yerlere koyarız şimdi açıklamaları yaptıkça. Evet, şimdi sezonu anlattığımıza göre öncelikle uçak bileti ya da otel bookingine başlamadan önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Vize. Vizeyi almadan önce oteli ve uçak biletini almamız gerekir mi? Yani vize iptal olur, bunu almayalım, vizeyi aldıktan sonra mı bunları alalım? Yoksa uçağı ve bileti alalım, uçağı ve oteli alalım, sonra vizeyi alabilir miyiz? Vizelerin çıkma oranı nedir? Şimdi şimdiye kadar yüzlerce binlerce Türk vizesine başvurduk burada. Çıkmadığını görmedim. Yani size de %100 diyemem. Bazı arkadaşlar var. Biz 2 saatte %100, %1000 garantili çıkarıyoruz diye böyle çok iddialı konuşuyorlar ama ben öyle söylemek istemiyorum. Her sakınan göze çöp batıyor. O yüzden çok çok büyük ihtimalle vizeniz çıkıyor. %99.99. Bu vizenin çıkışı da eğer hemen başvurulursa 2 saatten işte vizeci arkadaşın yoğunluğuna göre 2 ila 24 saat arası sizin elinize vize geçmiş oluyor. Otelinizi yapın, uçağınızı alın. En son gelmeden bir 10 gün, 15 gün önce bir vize başvurusu yapın. Farklı farklı turizm ajantalarıyla burada Dubai'de alın vizenizi gelin. Şimdi ben uçak biletlerinden bahsetmek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tam 5 tane havaalanı var. Ama özellikle Dubai'ye gelecekseniz bizim en çok kullandığımız 2 tane havaalanı var. Bunlardan bir tanesi Dubai International Airport olan, yani Dubai'nin ana havaalanı diyebilirim. Bir tane de Maktum var ama Türkiye Al Maktum Havaalanı'na uçuş yapmıyor. Bunun dışında biz bir de Şarjah Havaalanı'nı kullanıyoruz. Çünkü Şarjah Havaalanı ve Dubai Havaalanı arasında sadece 10 dakika fark var. Yani taksi kullandınız veya herhangi bir ulaşım aracı kiraladınız diyelim. Çok bir fark olmuyor fiyat açısından ki Şarjah Havaalanı her zaman daha ucuz olan havaalanı oluyor. Biz de Türkiye seyahatlerimizde çok büyük oranla eğer arada çok küçük bir fark varsa Dubai'yi tercih ediyoruz. Onun dışında genellikle Şarjah Havaalanı'nı kullanıyoruz. Şarjah Havaalanı şöyle de bir avantajı oluyor. Çok küçük bir havaalanı. Çıkışta vesaire hemen bagajınızı alıyorsunuz. Hemen dışarıya çıkıyorsunuz. Yani maksimum 1 saat içerisinde bütün işlemleriniz bitmiş oluyor havaalanında ve dışarıya çıkıyorsunuz. Şimdi ben birkaç tane bilet araştırması yaptım. Şarjah Havaalanı'nın da biletlerine de baktım. Dubai Havaalanı'nın biletlerine de baktım.
Şimdi ben birazcıktan genelde biletleri Skyscanner üzerinden ben bir önce inceliyorum. En ucuzlarını bulmaya çalışıyorum. Normalde biz kendimiz için de booking yaparken. Araştırdığımda genel olarak başlıca hava yolları şöyle. Direkt uçuşlardan bahsediyorum. İşte Pegasus gelebiliyor, Fly Dubai gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar planlamaya başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün planlamaları ben 4 gün 3 gece şeklinde baktım. Yani az önce bu bilet fiyatlarını ve otel konaklamalarına zaten Serhat girecek. Bu belirlediğim tarihler 1 ile 5 Şubat arasıydı. Bu tarihlerde en uygun uçuşları buldum. O yüzden ben şu anda Aralık ayındayız. Aralık 2023'te ben kuru kontrol ettiğimde şu anki dirham kuru 1 dirham 7.92 TL'ye denk düşüyor. Dolayısıyla fiyatları da bunu baz alarak çeviriyorum. Tarihlerim de söylediğim gibi 1-5 Şubat arasını kapsıyor. Şu anda ben baktığım tarihte en uygunluk buradaydı. Ama siz gidip bir hafta, bu videodan bir hafta, 2 hafta sonra baktığınızda fiyatlar değişiklik gösterebilir. Doluluk oranlarına göre tabii ki. Şimdi uçak biletlerine gelecek olursam yine. Mesela Fly Dubai'nin İstanbul-Dubai uçuşuna baktığımda bu tarihler arasında fiyatlar 1250 dirhemdi. Gidiş dönüş biletini kastediyorum. Yani bu da yaklaşık 9950 TL'ye denk geliyor. Şarjah uçuşuna baktığımda ise Türk Hava Yolları'nın Anadolu Jet uçuşunu gördüm ve 1050 dirhem civarındaydı. Bu da yaklaşık 8150 TL'ye denk geliyor. Ayrıca mesela Antalya'da ve İzmir'de bulunanlar normalde İstanbul'a gidip aktarma uçuşuyla Dubai'ye gelmeyi düşünebilirler. Ama böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü Sun Express Antalya'dan ve İzmir'den direkt olarak Dubai'ye uçabiliyor ve fiyatları da gayet uygun. Bu baktığım tarihlerde mesela Antalya uçuşu 850 dirhemdi ki bu da 6750 TL'ye denk geliyor. İzmir uçuşu ise 650 dirhemdi. Bu da yaklaşık 5150 TL'ye denk geliyor. Yani Antalya ve İzmir'den gelenler aslında daha avantajlı oluyorlar. Fly Dubai dedi bu arada, Trabzon'dan direkt uçuşlar var. O da çok evet. çok güzel bir haber. O da yine 650-700 dirhem Izmir Sun Express uçuşları civarında. Trabzon'dan gelmeyi düşünen arkadaşlar olursa onlara da kontrol etmelerini tavsiye ederim tabii ki. Şimdi ikinci aşama olarak otel rezervasyonlarına geleceğiz. Otel rezervasyonunda da buradaki ekspertimiz Serhat Bey'e danışacağız. Şimdi ben turist olarak Dubai'ye geldim ve her yere kolay ulaşım istiyorum. Ayrıyetten güzel de bölge olsun. Ben kendimi güvenli bir ortamda hissedeyim. Bana nereleri önerirsin ve yaklaşık ortalama fiyatlar ne durumda olur? Benim bütçem çok yüksek değil. Tamam, anlıyorum. Şimdi öncelikle güven konusundan başlayalım. Sen değindin diye söylüyorum. Burada her yer güvenli arkadaşlar. Öyle güvensiz bir yer yok. O yüzden hangi otelde kalırsanız kalın korkmanıza gerek yok. Buradan da 9 yılın içerisinde bir turizmci olarak özellikle altına basa basa söyleyebilirim bunu. Onun dışında tabii ki bazı bölgeler daha avantajlı, bazı bölgeler daha iyi. İşte kendi kendinize plaja gitmek istiyorsanız daha yürünebilir ya da daha taksiye bindiğinizde sizi daha böyle plaja az bir ücretle götürebilecek bölgeler var. Bir de daha dış bölgeler var. Öncelikle otel rezervasyonundan bahsedecek olursak arkadaşlar, tembellik yapıp da Booking.com falan yapmayın. Booking.com dediğiniz mecra son dakika rezervasyonlar için, müsaitliğin olmadığı dönemler için yüksek fiyatlarla, açık açık söylüyorum, bir acentacıyla, bir turizm şirketiyle alacağınız paketin ya da otelin ücretinin en az %15, %20, %25 bazen daha da fazlasını görebileceğiniz bir online, dijital bir ortam. Ki farklı da dezavantajları da var. Çok da şimdi Booking.com'u da yermek istemiyorum. Orada da çalışan arkadaşlarımız var ama bu böyle. Benim bütçem yok ya da o bütçeyi alışverişe değerlendirmek istiyorum. Ben daha avantajlı bir otel rezervasyonu yapmak istiyorum derseniz bir sürü yerleşik Türk firması var burada. İlla bizle de çalışmak zorunda değilsiniz. Bunların Instagram sayfaları var.
web siteleri var. Girin ve paketinizi alın arkadaşlar. Yani neden çok çok daha yüksek bir fiyatı bir online platformu bırakasınız? Yani bu benim size dostane naçizane tavsiyemdir. Bölgelere geçecek olursak. Tabii ki bölge bölge değişiyor. Bazı acenteler mesela son dönemlerde çok ünlendi. JVT, Jumeirah Village Triangle'da bak birkaç otel veriyorlar. Neden? Bu bölgenin metrosu yok. Taksiyle işte bir mola gitseniz, alışveriş merkezine gitseniz yüksek ücret tutuyor. Plaja çok uzak. Yine taksiyle maksiyle plaja gitmek isterseniz uzak. Ne oluyor? Tabii ki o acentanın elinde kalıyorsunuz. Onlardan tur almanız lazım. İşte ne yapacaksanız onlardan yapmanız lazım. Siz bir yerde mahkum oluyorsunuz. Ya bu tuzaklara da düşmeyin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Evet, otel bir tık daha uygun fiyata gelebilir. Ama ödeyeceğiniz ekstralarla o otel ucuzluğunun hiçbir anlamı da kalmayacak. Benim kesinlikle tavsiyem, tabii ki bütçenize göre, al Barşa Heights, Tikom'da deniliyor. Bu bölgelerde metroya yakın bir sürü otel var. Binlerce yataklı oteller var. Evet. Ki çoğu otelin de web sitesinden de kontrol edebilirsiniz. Günde bir kere, günde iki kere, günde üç kere otellerden plajlara, alışveriş merkezlerine de shuttle'lar var, servisler var ücretsiz. Bunun da olduğu bir oteli değerlendirerek mümkün mertebede bütçenizi minimumda tutabilirsiniz. Peki bir şey sormak istiyorum burada. Mesela hani dedik ya var olan işte buradaki yerleşik firmalardan bookinginizi yapın daha uyguna gelecek falan diye. Peki bu firmalar yönlendiriyor mu müşterisini? Tabii Yani ki. şuradan işte JVT'yi neden öneriyorlar mesela? Bunu açıklıyorlar mı? Ya da Barşa'yı neden öneriyorlar? Bunu açıklıyorlar mı? Şimdi tabii ki her yiğidin bir ayrı yoğurt yeme stili var. Bilmiyorum o firmalar kendileri nasıl yönlendirebilirler ama biz kendi şirketimiz olarak mümkün mertebede bütün artısıyla eksisiyle tavsiye ettiğimiz otelin ve bölgenin özelliklerini vererek tercihi tabii ki müşterimize bırakıyoruz. Burada da zaten önemli olan sizin içinize ne kadar sindiği. Yani biz sabaha kadar anlatırız. Orada bir nokta sizin içinize sinmediği sürece tutmayın o oteli. Gerçekten yani gelip de içinize sinmeyen noktada bir yerde sizin canınızı sıkacak bir şeye sebep olursa bu sefer bütün tatil boyunca ya niye bu oteli tuttum diye düşünerek geçmez o tatil. Yani o yüzden mümkün mertebe en içinize sinen oteli tutacak şekilde yolunuza devam etmeniz. Bir şey daha sormak istiyorum. Peki mesela siz müşterinize paket olarak mı veriyorsunuz yoksa sadece oteli satabiliyor musunuz? Yani şimdi tabii ki o noktada paketin de kendi avantajları var. Ayrı satın almanın da kendi avantajları var. Yani siz böyle çok ideal bir müşterisinizdir. Bütün her şeyi ayrı ayrı araştırırsınız. Vizeyi en uyguna çıkarandan alırsınız. Oteli en uygun verenden alırsınız. İşte transferinizi en uygun verenden alırsınız. Ona göre biz size hayır bunu ayrı satmıyoruz demeyiz. Ama tabii ki paket olarak bir şirketten alırsanız yani en azından biz kendi paket fiyatlarımızı değerlendirerek söylüyorum. Tabii ki ne kadar ürün eklenirse sepete ona göre de bir indirim oranı ortaya çıkacaktır. Tamam, otellerde böyle aslında önerilerimizi yaptık. Genel olarak fiyatlar nasıl genel olarak? Fiyatlar tabii şimdi az önce de belirttiğim gibi yılbaşı dönemi ayrı. İşte Ocak 10-15'ten Şubat sonuna kadar işte 23-27 dışında ayrı. İşte Mart, Nisan ayrı. Yazın zaten çok çok ucuz. Hani 1-5 Şubat arası dedik ya, bu tarih için ortalama nasıl bir fiyat verebiliriz? Şimdi 1-5 Şubat arası çok çok farklı fiyatlar bulabiliriz yani. Gecelik 70-80 dolardan 40 dolara kadar bile otel fiyatları bazen olabiliyor. Tabii o oteller çok çok tavsiye edeceğimiz oteller olmaz ama böyle adam akıllı, eşinizle, kız arkadaşınızla, bir tane çocuğunuz varsa çocuğunuzla gideyim ben başımı sokayım diyeceğiniz otel ortalama gecelik bir 90-100 doları gözden çıkartmanız lazım. Minimumda. Tavsiyem gecelik. Bu benim tavsiyem, şahsi tavsiyemdir. Daha ucuza bulabilir misiniz? Bulursunuz. Ama yani ne kadar evet çok güvenli, her şeyi mükemmel falan deseniz de tabii ki bir kalite farkı oluyor. Yani
Şimdi çoluğunuzu çocuğunuzu soktuğunuz otelinde bir tık kalitesi olması gerekiyor. O noktada da ben size söyleyeceğim o fiyat bandı $100'dır. $100 ve civarı bir otel odası gecelik kahvaltı dahil, vergiler ve kahvaltı dahil idealdir arkadaşlar. 110 olur, 120 olur, bütçenize göre 130 olur. Daha da üste çıkmak istiyorsanız çıkabilirsiniz. Dubai burası. Ama işte o $100 bandının da altına düştüğünüzde o kalitesizlik canınızı sıkabilir. Size bir Dubai turizmcisi olarak tavsiyem budur. Bu $100 işte Barşa civarında metroya kolay ulaşımı olan bir otel için, 4 yıldızlı bir otel için söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz, evet. Tamam, süper. Konaklamayı da bu şekilde rezervasyonumuzu tamamladıktan sonra şimdi artık seyahat tarihimiz yaklaşıyor ve vizeye başvuruyoruz. Evet. Şimdi Dubai'de aslında çok farklı vize ücretleri veriliyor. Bunun gerçek ücreti sizin şirketinizde nedir? Dışarıda bunu nasıl pazarlıyorlar? Kaç günlük vize alabiliyoruz ve vize çeşitleri nelerdir? Şimdi arkadaşlar vizenin farklı ücretleri var. Bir sürü şirket farklı bir vize tarifesi uyguluyor. Bu da tamamen keyfi. Ama işte bizim uyguladığımız standart ücret $110. Yani ideali budur zaten. Çünkü arkadaşlar sonuçta burada bunun altında da bulabilirsiniz. Kesinlikle bulamazsınız demiyorum. Ama işte o ondan alıyordur, o ondan alıyordur. Sizden işte geçen bir video gördüm. 4-5 farklı belge isteniyor falan. Ne Evet, alaka? belgeler neler? Ne alaka? Belge yok arkadaşlar. Bir pasaportunuz, tek pasaportunuzun o fotoğraflı sayfasının net bir fotoğrafı yeterli. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bir de fotoğraf pasaport. gönderirseniz. Fotoğraf. Bir de fotoğraf gönderirseniz kendi fotoğrafınız vesikalık. İşte biyometrik plak falan olmasına gerek yok. Selfie, beyaz bir duvar arkasında, önünde selfie bile yeterli. Faydası olur. Evet, ben de Fotoğraf gördüm. olmasa da olur. İşte form doldurmanızı istiyorlar, bu uçak biletini istiyorlar, otel rezervasyonunu istiyorlar. Böyle şeyler yok. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Bir pasaport. Dünyanın en kolay vizesi herhalde. Aynen ya. öyle. Bunun ideal süresi, bekleme süreniz diyelim, 24 saattir. Geçenlerde bir haber görmüştüm. Türk vatandaşlarına Birleşik Arap Emirlikleri vizeyi kaldıracak diye. Böyle bir şey yok değil mi? Yok. Yani Birleşik Arap Emirlikleri vizeyi kaldıracak diye bir şey yok. Keşke olsa. Evet. Keşke olsa ama henüz böyle bir şey yok tabii ki. Vize kaç gün? Vize, başvurduğunuz vize 30 gün olabiliyor, 60 gün olabiliyor, 90 gün olabiliyor. Benim az önce fiyatını verdiğim, bahsettiğim vize 30 günlük vize. Bu nasıl hesaplanıyor? Vizeniz elinize geçiyor. Bugün mesela atıyorum 25 Aralık. 60 gün içerisinde ülkeye girmek zorundasınız. 60. gün bile girseniz, son gün bile girseniz 30 gün kalabiliyorsunuz. Yani o 60 gün içerisinde ne zaman girerseniz girin, girdiğiniz günden itibaren 30 gününüz oluyor. 60 günlük vize de var, 90 günlük vize de var ama onların farklı ücretleri var. Daha da pahalı. Zaten turist olarak gelecekseniz o vizelere ihtiyaç duyulmuyor. Tabii yani işte ailenizi falan ziyaret için geleceksinizdir. 60-90 günlük vizeye ihtiyaç duyacaksınızdır. Onu yorumlardan ya da işte zaten çoğunuz Instagram'dan iletişime geçiyorsunuz. Instagram'dan konuşabiliriz. Tamam, şimdi vizeyi de hallettik. Şimdi Dubai'ye geldik, artık ulaşımdan bahsedebiliriz. Şimdi ulaşıma geçtik. Ulaşım kısmında en çok kullanılan 3 tane ulaşım aracı var. Taksi kullanabilirsiniz, metro kullanabilirsiniz, araba kiralayabilirsiniz. Şimdi taksi, yani her yere gidip gelmenizde taksiyi kullanacaksınız ve taksiler bu ara açıkçası birazcık pahalandı Dubai içerisinde de. Dolayısıyla eğer bir günde çok fazla bir yerden bir yere gidecekseniz taksi birazcık pahalıya kaçabilecek bu durumda. Otelinizi metroya yakın tutarsanız metro aslında çok avantajlı olacak. Çünkü birçok konuma çok kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. İşte Dubai Mall'a çok kolay erişiyorsunuz. Emirates Mall'a çok kolay gidiyorsunuz. Marina bölgesine çok kolay gidebiliyorsunuz. Yine Palmiye bölgesine Monorail. Monorail diye yine bir tren çeşidi var.
bununla yine kolaylıkla ulaşabiliyorsanız, eğer oteliniz metroya yakın bölgelerdeyse de metro kullanmanızı tavsiye ederiz. Evet, metro taksi birleşimi olacak şekilde, metronun gittiği yere kadar ondan sonra taksiyle tamamlayacak şekilde uyguna getirebilirsiniz. Ama aslında bizim en iyi önerebileceğimiz ulaşım metodu araba kiralama olacaktır. Çünkü araba kiralama ücretleri Dubai'de çok pahalı değil. Ayrıyeten Türkiye ehliyet, yani Türk ehliyetinizle burada hiçbir işlem yapmadan çok kolay bir şekilde araba kiralayabiliyorsunuz. Evet. Şimdi araba kiralamayı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten çok uygun. Tabii böyle Dubai'ye geldim bir Ferrari'ye bineyim falan derseniz o opsiyonlar da var. Onlar da tabii ki pahalı opsiyonlar ama böyle bir bütçe bir arabaya bineyim. İşte Yaris, Kia bilmem ne falan. Bunlar gerçekten döneminden dönemine çok uygun fiyatlarla kiralanabiliyor. Öyle bir araba kiralarsınız. Her yere götürür zaten sizi. Yollar 6 şerit, 8 şerit çok güzel zaten. Google Maps'te zaten her yeri birebir gösteriyor. Biraz dikkatli olacak şekilde arabanızı kullanırsanız çok rahat burada ulaşımı çözersiniz. Ya günlük böyle 150-200 dirheme Maksimum. evet, yani çok güzel bir araba kiralayabilirsiniz ki bir yerden bir yere taksiyle gitmek en az 50 dirham, Evet, 60 dirhamdan başlıyor. Yani bir gün içerisinde 4 kere taksiyi kullandığınızı düşünün. Bir de taksi kullanırken parasını da düşüneceğiniz için hep bir çekinceniz olacak. Bir de taksi bekleyeceksiniz. Evet. Her yerde taksi bulunmuyor. İşte Karim'dir, Uber'dir böyle taksi bulma app'leri var ama işte yoğun bölgelerde mesela bulamayacak taksi falan. Evet. Bir de mesela AVM'lerin hepsinde parking Ücretsiz bedava. otopark, evet. Hani Emirates Mall'da falan hafta içi genelde 4 saate kadar ücretsiz oluyor ama zaten 4 saatte durmazsınız herhalde. Ya Mall duracaksanız içerisinde. da çıkıyorsunuz, giriyorsunuz. Hemen zaten giriş çıkışlar yan yana. Bir çıkır yapıyorsunuz. Bir 4 saat daha. Bir de galiba 4 saatten sonrası saat başı 10 dirham. Hani verilmeyecek bir ücret Ama şimdi de bütçe değil. üzerine çalışırken de otoparka, AVM'de para vermeyelim. Evet, burada aslında bizim için en yararlı olan şeylerden biri AVM'lerin park ücretlerinin olmaması. Geldik şimdi aktiviteler kısmına. Şimdi videonun başında da söylediğimiz gibi Dubai'de yapabileceklerinizin sınırı yok arkadaşlar. Benim ilk olarak bahsedeceğim aktivite burada safari olacak. Çünkü bence Dubai'ye gelen herkesin mutlaka yapması gereken bir aktivite. Çölde safarinin sabah yapılanı var, akşam gün batımında yapılanı var. Ben gün batımında olanı tercih ediyorum. Daha güzel işte fotoğraf kareleri, videolar vesaire çıkabiliyor. Şimdi safarinin de bir aslında her firmaya göre ücretleri çok değişken oluyor. Tabii Safari'nin aslında çok standart bir servis ama her yere de güvenip gidilmiyor. İşte Groupon var mesela burada. Kişi başı 40-50 dirheme yani 10-15 dolara falan geliyor. Aman. Arkadaşlar uzak durun. Yani bir safari böyle 45-50 dolardan ucuzsa aman uzak durun. Yok işte buluşma noktasına siz geleceksiniz. Yok otobüsle taşıyacağız falan filan. Bunlardan uzak durun. Safari dediğiniz şey araç 4x4 gelir sizi otelinizden alır. Binersiniz. 3 kişiyseniz 3 kişi oturursunuz. 3 kişi de başka turist olur. Alır sizi götürür çöle. Önce bir düğün beşing denilen o atlama zıplama atraksiyonu yapılır. Sonra farklı fotoğraf çekimleri yaparsınız. İşte bazısında şahin gösterisi olur, bazısında olmaz. Deveye binilir, yok çölde kayak yapılır falan filan. Böyle aktivitelerin olduğu bir etkinliktir. Daha sonra da kampa geçersiniz. Burada açık büfe yemeğiniz vardır, barbekü. Izgara olacak şekilde. İşte çay kahve ikramları, işte kolanın, Sprite'ın işte böyle şeylerin, soft drink dediğimiz gazlı içeceklerin ücretsiz olduğu bir akşam geçirirsiniz. Bunun altında bir hizmet var ise oradan uzak durun. Yok işte siz buluşma noktasına kendiniz geleceksiniz. Ücret şöyle bilmem ne. Yani ziyan olur arkadaşlar akşamınız. Yani burada yiyeceğiniz yemekler vesaire de zaten çok Tabii ucuzsa ki, yani. onların yiyemiyorsunuz açıkçası. Ve akşam yemeği de aç bir şekilde otelinize geri dönüyorsunuz. Aynen öyle. Yani 50-60 dirhem vereceğimi 130-140 dirhem veririm. Adam gibi safarimi yaparım arkadaşlar. Yani
130-140 da aslında çok düşük. Ama ben size minimumunu da söylüyorum. Yani belli başlı güzel firmalar bu safariyi 80-90 dolardan aşağı yapmıyorlar aslında. Zaten araştırma yapıyorsanız arkadaşlar karşınıza mutlaka çıkmıştır. Burj Khalifa 828 metre olup dünyanın en yüksek binasıdır. En tepesinde demeyelim, iki farklı noktasında 124 ve 154 katlarında iki farklı gözlem dairesi olup buralara çıkış ücretlidir ve Dubai'nin en gözde atraksiyonlarından birisidir. Yani Dubai'ye gelip de Burj Khalifa'ya çıkmamak, evet çıkılmayabilir ama çıkmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederiz. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı mükemmel bir manzara. Ta Dubai'ye gelip de bunu da yapmadan es geçip giderseniz de daha sonra niye yapmadım diye üzülürsünüz. Burj Khalifa'ya kadar gitmişken bir de dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall'a gitmeden de olmaz. Dubai Mall'a gitmişken de saat akşam 6'dan sonra su gösterileri başlıyor. Her yarım saatte bir farklı müziklerle tam Burj Khalifa'nın önünde yapay bir göl bulunuyor. Bu gölün üzerinde de ışık gösterileri bulunuyor. Tabii gelmişken görmeniz gereken çok önemli tema parklarımız da var. İşte Miracle Garden olsun, Butterfly Garden olsun, Global Village olsun. Bunlar da zaten çok aynı yakın bölgelerdeler. Aynı yerdeler hatta neredeyse. Miracle Garden dediğimiz yer çok büyük bir çiçek bahçesi. Mükemmel. Gerçekten. Bence mutlaka görmelisiniz. Kesinlikle. Butterfly Garden dediğimizde kelebek. Aynı şekilde çok büyük bir kelebek bahçesi. Kelebekler özgürce uçuyorlar. Üzerinize konuyorlar. İnanılmaz bir fotoğraf Evet. görsel bir şenlik resmen. Global Village dediğimiz yerde saatlerinizi harcayabileceğiniz, bütün ülkelerin pavyonlarının bulunduğu, çadırlarının bulunduğu, farklı farklı lezzetleri tadıp, farklı farklı şovları izleyebileceğiniz tam bir akşam aktivitesi. Pavyon derken yanlış anlaşılmasın. Ama pavyon değil geçiyor aşkım yani. Akşam 4, 5, 6'dan sonra Global Village'e geçersiniz. Akşamınızı da orada bitirip otelinize dönersiniz arkadaşlar. Tabii farklı tema parklarımız da var. Abu Dhabi'de yakında tema parklarımız var. Ferrari World olsun, işte orada Warner Bros olsun. Çok güzel tema parklar açıldı. Şuraya link bırakıyoruz. Hatta şöyle aşağıya... Legoland var, Legoland var, Motion Gate var. Yani Dubai'de tema parkın sanırım sınırı yok. Kesinlikle. Yani bunların hepsine bir anda değinemeyiz. Şurada aşağıda Evet. biz size hepsinin için ayrı ayrı bir link bırakacağız. Siz oradan girip istediğinizi inceleyebilirsiniz. Hepsinin bir giriş ücreti var. Bu giriş ücretini ödeyip bütün parka erişime sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine alışveriş yapabileceğiniz mekanlar arasında Mall of Emirates var. Dubai'ye misafirlerimiz geldiğinde işte iPhone olsun ya da işte Apple ürünleri olsun herhangi bir elektronik alet almak istediklerinde Emirates Mall'a götürüyorum. Emirates Mall'un içerisinde bir sürü teknoloji firması var. Bu teknoloji firmalarında yine şurada bahsettiğimiz Emax gibi %5 tax free ücretinizi geri aldığınız mağazalar bulunuyor. Ben buraları öneriyorum açıkçası. Tabii şimdi yeni açıldı. Gerçi bir yıl falan oldu. Ama sanki dün gibi. Museum of Future hala bilet bulmakta zorluk çekiliyor. Evet. Biz hala gidemedik. Hala mesela. gidemedik. Ben turizmciyim. Ya gitmek istesem giderim. Problem yok. İşte satış direktörü arkadaşımız vesaire ama gerçekten bilet bulamıyoruz. Şu an mesela sisteme girip baktığınızda 6 Ocağı kadar bilet yok. Hatta 6 Ocak'ta bir müsaitlik vardı en son baktığımda. 5 ve üzeri müsaitlik 10 Ocak'ta başlıyor. Böyle yoğun bir talep var Museum of Future. Ben de çok Bilet- merak ediyorum. Bilet bulabilirseniz Museum of Future'ı kesinlikle tavsiye ederiz. Ama Museum of Future'ı mutlaka kafanıza koyduğunuz andan itibaren rezervasyonunu kovalamaya başlayın. Son bir yerden bahsedeceğim. Al-Sif bölgesi. Al-Sif bölgesi aslında eski Dubai bölgesi diye de geçiyor. Ama aslında buraya restorasyon yapılmış bir bölge. Ve Dubai'nin eski halini yansıtılmaya çalışmış olan bir bölge. Ben burayı çok seviyorum aslında. Gidiyorsun ve gerçekten eski Dubai gibi, ya bilmiyoruz tabii eskiden Dubai nasıldı ama o
hissi vermişler orada. Evet. Birçok dükkan var. İşte burada alışverişinizi ufak tefek hediye götürmek isterseniz bu tarz alışverişinizi yapacağınız yerler oluyor. Bir de çok ikonik bir bölgesi var, Starbucks. Evet. Bu Starbucks çok meşhur arkadaşlar. Dünyanın en çok Instagram'da taglenmiş Starbucks'ın mıydı? Öyle bir şey vardı. Evet, öyle bir ünvanı şey vardı. Evet. Evet, yani gerçekten hani güzel, otantik bir ortamı var. İşte kapısında resim çekinmek için bayağı bir kuyruk oluyor. Hoş bir ortam. Buraya da gidip gezebilirsiniz ve Abra denilen işte Burdubai bölgesinden Deira bölgesine geçen ufak tekneler var aslında. Bu teknelerle de oradaki kanal boyunca bir gezi yapabiliyorsunuz. Aktiviteler kısmında da anlatacaklarımız bu kadar. Saymakla bitmez tabii ki ama Evet. bizim de bir video süremiz var tabii ki. Şimdi bu aktivitelere ek olarak da ben birazcık yeme içmeden bahsetmek Gece istiyorum. hayatı falan. Evet. Şimdi yine dediğimiz gibi yiyecek ve içecek alanında şimdi en uygun yiyecek içecek tabii ki fast food. Bunu AVM'lerde işte Marina, JBR gibi yerlerde çok fazla fast food dükkanları bulabilirsiniz ve en ucuz seçenekler bunlar oluyor. Ama ben mesela birkaç tane öneri vermek istiyorum. Benim sevdiğim ve eğer ki değişik tatlara açıksanız birkaç tane restoran adı verebilirim. Şimdi yemek konusunda da herkes sanırım bir tık bir bütçenin üzerine çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Dubai'de seçenekler çok fazla. Ben mesela Asya mutfağını çok seviyorum. Eğer Asya mutfağını sevenler varsa da JBR bölgesinde P.F. Chang's'ı öneririm. Hem manzarası var, denize karşı oturabileceğiniz bir alanı var. Hem yemeklerin tadı çok güzel. Evet, çok lezzetli. Dolayısıyla benim Menüsü de çok zengin. Evet, Dubai'de favorilerim arasında açıkçası. Yine mesela doyurucu olsun, yine bir tık bütçenin üstünde diyebileceğimiz Cheesecake Factory var. Cheesecake Factory'nin menüleri dev bir menü oluyor arkadaşlar. Tek kişi, ben hiçbir zaman tek kişi bir menüyü bitiremedim. Dolayısıyla mesela 4 kişi gidiyorsak biz ortaya 3 tane yemek söylüyoruz. O 3 tane yemeği bile bitiremiyoruz. Zaten garsonlar da şey diyor, bence yeter sizin için falan Evet, diyor. evet. Cheesecake Factory'ye dönebilirim. Yani yemek alanında daha çok Marina, işte JBR bu bölgeleri tercih edebilirsiniz. Çok fazla seçenek bulabileceğiniz Şimdi alanlar. bir sürü restoran var, ismini vermeye çalışsak liste bitmez. Bir de manzarası mükemmel olan bir yeri söyleyeceğim ve uygun. Five Guys Dubai Mall. Evet, tam Tam Burj Khalifa manzaralı ve Burj Khalifa'nın önünde oturabileceğiniz işte masaların olduğu bir mekan ve gayet uygun fiyatlı. Tabii sıra oluyor, biraz beklemeniz gerekiyor ama beklerseniz gerçekten çok güzel bir manzara karşısında güzel bir hamburger yiyeceksiniz. Son olarak da gece hayatına değinmemiz gerekirse arkadaşlar özellikle kadınlar için çok fazla alternatif var Dubai'de ve bazı mekanlara gidip bayağı hiçbir ücret ödemeden çıkabilirsiniz burada. Ladies Night denilen geceler oluyor. Genellikle hafta içi oluyor bunlar. Gidiyorsunuz, akşam 10'a kadar olabiliyor bazı mekanlarda, akşam 8'e kadar olabiliyor. Bazı mekanlarda 12'ye kadar bile olabiliyor. 3 tane içecek bedava oluyor. Gidersiniz, içeceğinizi içersiniz, hiçbir şey ödemeden çıkabilirsiniz. Bizim en favori mekanımız, burada Ladies Night yok, Lux Stack and Barrel. Tabii çocuktan sonra biz artık böyle aktiviteler yapamıyoruz Gidemiyoruz maalesef. Ama Dubai'ye gelirseniz Rixos içerisinde Lux Stack and Barrel var. Bence bayağı güzel bir ortam. Güzel bir ortamı var keyifli yani. bir ortam oldu Evet. kesinlikle. Biz elimizden geldiğince her noktaya değinmeye çalıştık. Eğer sizin aklınıza takılan yerler varsa tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Bizi desteklemeniz için de lütfen bizi beğenmeyi ve lütfen takip etmeyi unutmayın. Videonun sonunda ben ortalama bir bütçeyi aktiviteler hariç koymaya çalışacağım. Sadece size bu fikir vermesi açısından. Tabii ki bu ücrete olacak diye bir şey yok. Bunun altında fiyatlar bulursunuz, üstünde fiyatlar bulursunuz. Bu tamamen sizin tercihlerinize bağlı olarak gelişecek.
Teşekkür ediyoruz buraya kadar izlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşürüz.